Evet kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Bu küçük ayıcıklı çıt çıt tokamın tarifini paylaşmayı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Herkese faydalı olur. Hemen malzemeleri sayalım. 5 santimlik bir çıt çıt kullanacağım. İsterseniz 6 santim de kullanabilirsiniz. Çünkü bu model kaldırır 6 santimi de. 5 milimlik göz kullanıyorum. Boncuk da dikebilirsiniz ama tabii ki çakma gözler daha iyi olur. Bence kullanın, göz kullanın. Bir etamin iğnesi kullanabilirsiniz. Bir tane şöyle burun işlemesi için dikiş iğnesine ihtiyacınız olacak. Çıt çıt kaplamak için 1.25 ya da 1.30 artık ne tığınız varsa o olabilir. Küçük bir tığ olsun ama çıt çıtları kaplarken mutlaka farklı bir tığ kullanın. Örgüde de ben şu kafa kısmını yaparken 1.60 kullanıyorum. Şöyle kulak ve burunu yaparken sadece 1.40 kullandım. Hani daha sıkı olsun diye. Yoksa siz kendiniz elinizi sıkarsanız yine aynı model ortaya çıkacaktır. Hadi başlayalım. Bismillah diyelim. İp olarak biliyorsunuz işte Alize Cotton Gold kullanıyorum ama bu Alize'nin eski ipi ve çok güzel yumuşak. O yüzden bu güzel düşüyor. Ama yeni ipleri bir tık daha kalın olduğu için nasıl düşer bilmiyorum. Etiketlerinizi beklerim. Görelim. Ekip için çok yazan oluyor. Ekip için şöyle bir şey söylemek istiyorum kızlar. Normalde tabii ki ben herkesten fiyat istedim. Hani modellerinizi atın, fiyatlarınızı yazın diye istedim. Ama tabii ki model yapıp perakende fiyatlarınızı attınız. Ya birçoğu perakende fiyatlarını attı. Yani 30 lira, 35 lira diyenler vardı. Ben bunu sizden alıp üzerine hem vergisini ödeyeceğim hem toptan satış yapacağım. Toptan da tabii ki perakendedeki gibi satış yapmıyoruz. Ya da dolarla, euroyla falan satış yapmıyoruz. Biz yine Shopper mağazada ne görüyorsanız onun toptan fiyatını düşünün. Yani o yüzden alsatta kurtaracak kişilerle iletişime geçtim. Onun haricinde hatta yazanlar da oldu. Sevgi Hanım ben perakende fiyatı vermiştim size ama işte aslında şu fiyata yapabilirdim gibi. Baştan işte ne söylediysem yani işte örneğin şu ayıyı ne kadara yaparsınız? Ya da sizin onu hesaplamanız lazım. Yani işte Sevgi Hanım ben bilmiyorum ilk defa böyle bir işe gireceğim diyenler oluyor. Ya mesela ben bu tarifi sizinle paylaşıyorum. Diyorum ki işte kızlar bunu yapın bana fiyatını atın. Mesela ortalama videoya bir başladın yapmaya başladın. Kaç dakika sürüyor? Yani bir ürünü günde kaç tane yapabilirim? Onun hesabını siz yapıp kendiniz ona göre işte ne kadar ip gittiğine bakarsın. Ona göre bir fiyat isteyebilirsin. Yani bizim ekipteki kızlar günlük kazancına bakıyorlar. Günlüğüne göre bana fiyat veriyorlar. Siz de ona göre ortalama bir ürün için fiyat belirleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen bu ayrıntıya da geçelim ve örgümüze başlayalım. Şimdi şöyle ilk önce kafasından başlayacağım. Parmağımıza sihirli halkamızı doladık. Hemen şöyle bir sabitleme ile başlıyorum. 6 tane sık iğne yapacaksınız. Baş dolamadan batıyorum. İkisini bir çekiyorum. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptık. Hemen bunu şu ipimi çekiyorum ve ortada hiç delik kalmayacak şekilde, hatta şu orta kısmının şöyle sık iğnelerini bastırın, güzel bir şekil alsın. Hemen bu 6 tane sık iğnenin bakın birincisinden başlayacaksınız. Hepsine çift batacaksınız. 1 2 aynı yuvaya battım. Şimdi sıradakine yine üçüncü ve dördüncü hepsine çift batıyorsunuz. Toplamda 12 tane sık iğne elde edeceksiniz. 6 oldu. 7 8 9 10 11 12 12 tane sık iğne yaptık. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Sıra sonuna kadar geleceğiz. Burada da ne olacak? 18 tane sık iğne yapacağız. Siz isterseniz bir ayraç kullanabilirsiniz. Ben sayarak yapacağım için ayraç kullanmayacağım. Şimdi birinciyi tek battım. İkinci ve üçüncü aynı yuvaya. Dördüncü tek. 5 ve 6 aynı yuvaya. Yedincisi tek. 8 9 aynı yuvaya. 10 tek. 11 12 aynı yuvaya. 13 tek. 14 15 aynı yuvaya. 16 tek.
17, 18 aynı yuvaya. Şimdi 6, 12, 18 yaptık. Şimdi 2 tek bir çift yapacaksınız. 1, 2, sonra çift batacaksınız. 3. ve 4. aynı yuvaya. 5 ve 6 tek. 7 ve 8 aynı yuvaya. 9, 10 tek battık. 11 ile 12 aynı yuvaya. 13 ve 14'e tek battım. 15 ve 16 aynı yuvaya. 17 ve 18 tek. 19 ve 20 aynı yuvaya. 21 ile 22 tek. 23 ve 24 aynı yuvaya. Bakın böyle 1, 2, 3, 4 sıramızı tamamladık. Şimdi bir sıra daha gideceğiz kızlar. 1, 2, 3 tek, 4 ve 5 aynı yuvaya. Şimdi 3 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar geleceğiz. 6, 7, 8 tek battık. 9 ve 10 aynı yuvaya. 11, 12, 13 tek. 14 ile 15'i aynı yuvaya batıyoruz. 16, 17, 18 tek. 19 ile 20 aynı yuvaya. 21, 22, 23 tek. 24 ve 25 aynı yuvaya. 26, 27, 28, 29 ve 30 aynı yuvaya. 6, 12, 18, 24 ve 30 olarak artırmalarımızı tamamladık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptınız. Hemen şunu şuraya koyun. Ayraç olarak ortadaki ipinizi. Sonra 6 sıra düz bir şekilde hiçbir artırma ya da eksiltme yapmadan devam edeceksiniz. Şöyle bir sıra sonuna kadar geleyim birlikte. Sonra gerisini kendiniz hızlandırarak devam edin. Ben hızlandıracağım, siz yapın. Sonra 6 sıra sonra buluşuruz. Şimdi burayı birlikte örelim. Elif arkada uyuyor. Okuldan geldi, yorulmuş. Hazır ben de video çekeyim dedim. Şimdi bakın bu ipin üzerine geldi ya, bu 1 oluyor. Şimdi bunun gibi 2, 3, 4, 5, 6 sıra düz hiçbir eksiltme, artırma yapmadan örelim ve sıra sonunda buluşalım. Evet kızlar bakın ipin üzerinden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tam üzerine geldi 6. Demek ki burada benim sıram bitti demek. Şimdi şurada hemen bir tane yapalım. Bu ip burada kalsın. Şöyle. Hemen gözlerimizi yerleştirelim. Şöyle biraz ipinizi şöyle gevşetin. Gözleri koyarken şöyle sıra sonları, şu sıra başlarımız var ya, orayı ben şöyle arkaya getirmeye çalışıyorum ki ön tarafta olsun gözlerimiz. Burası arkada kalsın diye. Şimdi buradan başlayarak bakın burada şeritler var ya, arttırma şeritlerimiz. Oradan takip edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen 8'i şuraya koyuyorum. 8 ile 9 arasındaki. 8 ile 9 arasındaki yuvaya, şuraya göz yerleştireceğim. Göz çıkmaz en azından. Şöyle sabitledim. Hemen buradan sabitledikten sonra bakın yanındaki ilmekleri sayıyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şuraya 5 tane sık iğne arasına şuraya göz yerleştireceğim. Arada 5 sık iğne olmuş olacak. Görünen 5 sık iğne. Yani mesela gözü koydum. O aradaki bir tane gitmiş olabilir ama siz onu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Hatta şimdi göstereceğim payını. Bakın şöyle göstereyim size. Siz de ekran resmi almak isterseniz alın. Şimdi arkalarını yakacağız. Ya da isterseniz hani böyle doldurmak isterseniz doldurun ama ben yakıyorum. Şu kenarda yakayım. Aslında süpürgeyle çektirsek daha güzel. Çünkü bu uçan dumanların kurumları falan hep havaya uçuyor. Neyse şimdilik bir yakayım. Şöyle.
Şuraya bastırıyorum. Biraz soğusun. Bu zaten yapışıyor ya buraya. Şöyle bir hal oluyor. Bu da hazır. Boğuluyoruz. Tamam. Şimdi bu şekilde güzelce kilitlerimi sağlamlaştırdım. Önünü çevirdim. Şimdi eksiltmelerimizi yapacağız. 2 sıra sonrasında dolduracağım. Şunu ben bir sökeyim, daha güzel yapayım. Kurumlar uçuyor. Şimdi 1, 2, 3 tane tek yaptım. Şimdi eksiltme yapacağım. Eksiltmemizi nasıl yapıyorduk? Şimdi sıradaki sık iğnemizin hemen ön lobundan aldım. Sonra onun yanındakinden aldım. Böyle tığımı geçirdim. Sonra ikisini bir çektim. Bakın 2 tane sık iğneden bir tane sık iğne elde etmiş oldum. Ve bunu ikisini bir çektim. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi bakın bir daha göstereyim. Şuradan önden bir tanesinden aldım. Sonra hemen yanındakinden bir tane tığımı geçirdim. Sonra ikisini birden çektim. Tığımda 2 tane ilmek kaldı. İkisini birden çektim. Yani burada 4 tane sık iğne yapmış oldum. Yani 3 tek bir eksilt şeklinde. Hep her yer şey oldu, siyah siyah. 1, 2, 3 tek bir eksiltme yapıyorum. İlk önce tığıma ilmekleri geçiriyorum. Sonra eksiltiyorum. 1, 2, 3, bir eksilt. Böyle sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi burayı hallettik. Sıranın sonuna geldik. Şimdi de 2 tek bir eksilt yapacaksınız. 1, 2 tek, bir eksilt. 1, 2 tek, bir eksilt. Evet, şimdi bunun içini güzelce dolduracaksınız. Bayağı böyle doldurun, tok olsun. Evet kızlar. Şimdi 2 tek bir çift eksiltme yapmıştık. Şöyle parmağınızı buradan sokuşturarak örmeye devam edin ki elyafı örmeyin. Şimdi bir tek bir eksilt yapacaksınız sıra sonuna kadar. Bir tek bir eksilt. 2, üçüncüsü tek, dördüncüsü eksiltme. 11.'si tek, 12.'si eksiltme. Şimdi bu 12 tane sık iğnenizin hepsini eksilteceksiniz. Yani sırayla şundan ve bundan alacaksınız. Eksilteceksiniz. Şuna yapıştı. Şundan ve bundan alacaksınız. Eksilteceksiniz. Bundan aldık. 3, 4, 5. Burada da 6 tane kalıyor. Hatta 6.'yı şöyle kaydırma yapın. Zincir çekin ve kesin. Yani bunun altını şöyle şu ilmeklerden birer tane geçirerek şöyle en son sıkılaştırabilirsiniz. Şöyle çekeceksiniz. Ortası kapanacak. Bunu da içeride yürütüyorsunuz. Evet, şöyle elinizle şunu şöyle düzelttiniz. Şey hazır. Kafa kısmımız hazır. Şimdi burnumuzu örelim. Burnumu ben 1.40'la öreceğim. Şimdi parmağıma bir sihirli halka yaptım. Başlangıç zinciri çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım.
Hemen sık iğnemin ortadaki sihirli halkamın ipini güzel çekiyorum. Şurayı da şöyle parmağınızla düzeltin. Sonra hepsine çift batacaksınız. Toplam 12 tane sık iğne elde edeceksiniz. Bunu da içinde yürütün isterseniz, bir iki tanesini de ortayı güzel kapadıysanız yürütün. 4, 5 ve 6 aynı yuvaya. 7 ve 8 aynı yuvaya. 9 ve 10 aynı yuvaya. 11, 12 aynı yuvaya. Şimdi 6 ve 12 yaptık. Şimdi bir tane daha 12 yapacaksınız. Hiçbir eksiltme, arttırma yok. Dümdüz 12 tane öreceksiniz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sonra 12 tane ördükten sonra şu birinciyi değil de ikinciye bu şekilde bir kaydırma yapın. Bir zincir çekin. Şöyle burnunu dikebileceğiniz kadar bir pay bırakıp kesin. Hemen burnumuzun hazır şuradayken şu fazlalık ipini içine sokuşturun. Sanki elyaf şeyi görsün, görevi. Burnumuzun işlemesini yapalım. Yine alizenin ipleri 4 katlı ya. Tek katıyla birlikte burnunu işliyorum. Şu katların sıra kısmı şöyle aşağıya gelsin. Bakın şuradan ağız yapacağım yeri şöyle ilk önce alt kısmı, yani ağzının altını şöyle dümdüz bir çizgi çiziyorum. Hemen sivri bir iğne kullanın ki istediğiniz yere batın. İşte buradan böyle sağlı sollu bir ağzımızın altını işliyoruz. Şöyle buraya bir tane de şöyle soldan, göz kararı kızlar, onu da kendiniz hallediyorsunuz. Şöyle bakın buradan bir V oluşturdum. Şimdi ağzımızın altını yaptık ya, burnunu da ona oranla şöyle sağdan soldan bir şekil çizin. Ona göre işlemenizi tamamlayın. Tamam, buradan şimdi böyle sırayla bakın böyle bir şekil çizdik ya, buraları şimdi dolduracaksınız iğneyle. 2 kat falan yaptığınızda bazen şey oluyor, çok kalın olduğu için güzel düşmeyebiliyor. İlk başlarda ben öyle yapmıştım, sonra düzelttik tabi. Çok da anlamam zaten amigurumi'den ya. Neyse. Bu şekilde. Çok anlamam ama tarif paylaşıyorum. İstediğiniz için paylaşıyorum vallahi ya. Hem ekip arkadaşlarım da farklı kişiler de yapmak istiyor bazen farklı ürünler. Onlara da atıyorum şunu yap bunu yap diye sayfamda. Onlar yapıyorlar. Bu da onlardan biri olacak. Ve şu üst kısmından bakın, buraya şerit oluşturduk ya. Hatta şuradan bir tane daha şöyle geçeyim ben. Kenardan. Tam orantılı olsun. Şimdi şu uçtan bu uca kadar şöyle tepede bir çizgi oluşturuyorsunuz battığınızda. Ama tabii ki ortadan batın ki şurayı şöyle şuraya sabitleyin. Böyle. Bakın ne minnoş, ne tatlış oldu. İşte arkada bunu bağlayın. Şöyle düğümleyelim. Tamam ve keselim. Ortası zaten kalabalık oldu ya, ben buraya ekstradan şey yapmıyorum. Ne derler? Elyaf doldurmuyorum. Şimdi bu burnu dikeceğim. Bu burnu dikmek için şu alt kısmı iyice çekiştirin. Şuradaki son zincirimiz sağlam olsun, sıkı olsun. Sonra ağzımızı şöyle düz tutalım. Şuradan bakın gözleri 8 ile 9 arasına koyduk ya. Burnunuzun üst kısmı hemen buraya gelecek. Bunun üstüne çıkmayacak. Şöyle. Şöyle tutuyorsunuz. İsterseniz iğneleyin. İğnelenecek kadar büyük bir burun değil. Şuralardan sırayla sık iğneler arasından dikin. İnce bir iğne kullanırsanız mı rahat edersiniz, yoksa etamin iğnesi mi bilmiyorum. Ben bunda daha rahat ediyorum. Sivri iğnelerde çünkü elyaf içeriden dışarı çıkıyor.
şöyle dikişlerinizi halledin. Dikiş için bile eğitim verenler var. Bilmiyorum. Yani ben şu an size göstereyim. Artık daha profesyonel olanlar yorumlarda yazsınlar. İğnelerseniz belki daha mı rahat edersiniz? Kaydırmadan dikersiniz falan. Yani vardır mutlaka teknikleri. Ben şimdi burnum zaten küçük, alan da küçük olduğu için kaymaz diye düşünüyorum. Kayarsa da sökün, tekrar dikin. Bir şey değil zaten. Evet kızlar, bakın şöyle minnak bir şey. Çok tatlış. Kızlar, başka videolarda beklediğinizi biliyorum ama gerçekten zaman oldukça, mesela bunun siparişi verdi, yaparken çekiyorum. Yoksa onun haricinde işte ekip arkadaşlarımın yaptığı ürünler oluyor, ben yapmıyorum. Hani kalp isteyen çok var mesela. Onun için ekip arkadaşlarımdan yardım alıyorum. Hani videosunu çekecek zamanım bile yok. Mantarın zaten var tarifi. Sadece siz de çekin diyorsunuz. Ama başkasına ait bir model olduğu için çekemem diye düşünüyorum. Evet bakın, buraya sabitleyebilirsiniz en alta. Çünkü buraya şey yapacağız. Çıt çıta yapıştıracağız ya, sıkıntı olmaz. Bakın çok tatlış oldu. Şimdi bir tane tek kat ip ayarlayın. Kaşları da işleyelim. Sonra da kulakları yapalım. Şöyle bir tane tek kat ipim var. Bakın şöyle tam yine göz hizasının 8 ile 9'un yarısındayım. Hemen neresi hoşunuza gitti? Bakın hemen gözün yarısının üstündeyim. Buradan karşıya yine gözün yarısının üstü. Ve bir alt. Şuraya kadar, ortaya kadar getirin. Burada düğüm mü atıyorsunuz artık, şöyle aynı ilmek içerisinde döndürseniz bile yeterli. Ben 2 tane kulak, yine 1.40 aldım elime. Sihirli halka, bir tane sabitleme zinciri yaptım ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Sihirli halkamın ipini çektim, ortayı iyice kapattım. Şimdi 5 taneye toplam, hepsine çift batacaksınız. 10 tane sık iğne elde edeceksiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi hiç eksiltme ya da artırma yapmadan 2 sıra 10 gideceksiniz. Yani toplamda 20 tane daha örün. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 okeydir. Şimdi 21. şurayı boş bırakıp hemen diğerine kaydırmanızı yapın. Zaten burada ilmek oluşuyor ya, o onu güzel topluyor. Bir tane zincir çekip hemen dikim payı bırakıp kesebilirsiniz. Bundan bir tane daha yapacaksınız ve dikeceğiz birlikte. Evet kızlar, 2 tane kulak hazırladım. Şimdi hemen iğnemizi, bu paylı iplerimizi geçirelim. Şurada bir tane zincir çekmiştik ya, hemen içten dışa doğru bir geçirelim onu, içeri doğru kaysın. Tamam, çok temiz göründü. Şimdi şöyle hafif şöyle ovalleyin bunu, şöyle dursun ve bu şekilde buraya şöyle dikeceğiz. Bakın bu kenar üst tarafta kalsın şurada
ve şöyle tutun. Şöyle. Zaten siz göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Ben buradan 1 ve 2.'yi boş bırakıp gerisine dikiyorum. 1 ve 2.'yi boş bırakıyorum. Şöyle tutuyorum. Şuradan geçiriyorum. Zaten 4 tane sık iğne var burada. Kendinize göre ayarlayacaksınız. Önden ve arkadaki sık iğneden eşit bir şekilde geçirip, zaten şunu şöyle tutturduk. Tamam. Şöyle düz olmasına dikkat edin. Hem önden hem arkadan geçirdik. Şöyle. Üstten 2 tane, diğer taraftan da üstten 2 tane düz bir şekilde dikiyoruz. Yani kulak ne arkada kalıyor ne önde, dümdüz aşağı inecek. Şöyle zaten tepeden bakın. Şöyle. Zaten sık iğnelerinize göre de dikebilirsiniz. Şuradan da geçirin. Ben şöyle arkada şuradan bir düğüm atıp sonra içine ipi yürütüyorum. Sökülme falan olmasın diye. Hep en aşağıdan iplerinizi çıkartın. Zaten yapıştıracağız ya. Orası görünmeyecek. Tamam. Şimdi diğer kulağımızda sıra. Şöyle ovalledim. İçindeki iplerini de içine soktum. Şöyle. Bu yine tepede kaldı. Buradan şöyle 2 tane sık iğne hemen kenarına dikeceksiniz. Şuradan başlayacağım. Şöyle doğru olsun. Zor video çekerken yapmak. Arkadaşlar etiketlerinizi bekliyorum. Sayfalarınızı görebilmem açısından da çok iyi olur. Yaptığınız modeller varsa da yaptığınız modellerle birlikte fiyatlarınızı atın, ama gidip de hani perakende fiyatlarınızı atmayın. Ben çünkü al sat yapacağım için beni de kurtarabilecek bir fiyat olmalı ki ben de sizden alayım. Ya da işte günlük olarak kendiniz hesaplayabilirsiniz. Günlük ben şunu kazansam tamamdır ve o zaman şunu şu fiyattan satmalıyım gibi maliyetini düştükten sonra bir hesap yapar, ona göre fiyat verirsiniz. Yani bizimkiler genelde öyle yapıyorlar. Sayfası olmayan kişilerle çalışıyorum arkadaşlar. Maalesef, çünkü bayağı bir problem yaşadım. Evet. Şimdi bunu çıt çıtımız zaten tarif videolarım var. Çıt çıta direkt yapıştıracaksınız. Silikonumu açayım. Hemen yapıştıralım ve göstereyim size. Evet kızlar, şimdi şuradan şöyle silikonumuzu sıkıyoruz. Çok fazla sıkmıyoruz ki bulaşmasın. Zaten siyah çıt çıt ya. Silikon kendini hemen gösterir. Hafif yukarı bakıyormuş gibi. Şöyle arkayı daha çıt çıta yakın. Önü biraz daha burnu havada şekilde yapıştıralım ki saça takıldığında ayının yüzü görünsün. Bakın bu şekilde. Böyle. Evet, beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yapanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.